Herkese merhaba. Bugün Ramazan'ın olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi olan pide tarifiyle karşınızdayım. Yapması çok kolay, lezzeti de bir o kadar güzel. Haydi hemen tarife başlayalım. Ben bu tarifi Masmavi Mutfak'ta gördüm arkadaşlar. Çok güzel bir tarif oluyor. 2 senedir aralıksız yapıyorum. Çok memnun kalıyorum. Bence siz de mutlaka yapmalısınız. Öncelikle mayasını ayrı bir kabın içerisinde bu şekilde gördüğünüz gibi yapıyoruz. Ben yaş maya kullandım. Siz isterseniz instant maya kullanabilirsiniz. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı yaş maya kullandım. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım su bardağı ılık su ve gördüğünüz gibi 1 su bardağı da un kullandım. Onları karıştırıyorum. Kıvamını göreceksiniz. Bu kıvam olana kadar karıştırıyorum ve bir kenara mayası gelmesi için alıyorum. O kadar kolay bir tarif ki arkadaşlar, yoğurma işlemi yapmıyoruz. Ben bu işlerden hiç anlamam diyen insanlar bile rahatlıkla yapabilecekler öyle bir tarif. Hamuru yapacağımız kabın içerisine 4,5 su bardağı un ve 500 milim su kullandık. Ilık su olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 tatlı kaşığı da tuz kullandık. Burada şunu belirteceğim. Kullandığımız bardak 250 milimdi. Eğer evinizde ölçme kabınız yoksa arkadaşlar suyu 2,5 su bardağı olarak 200 milimlik normal herkesin evinde bulunan 200 milimlik bardaktan 2,5 su bardağı kullanacaksınız suyu. Aynısı olmak zorunda değil arkadaşlar. Evinizdeki su bardağıyla da ölçüleri yapabilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Şimdi tahta bir kaşık yardımıyla hamuru karıştırmaya başladık. Güzelce kıvam alacak. Kıvamını göreceksiniz. O kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Videom biraz uzun ama hiçbir aşamaya atlamadan size göstermek adına uzun tuttum arkadaşlar. Hızlandırdım bazı yerlerini ki daha rahat anlayabilirsiniz diye. Tabii ben de kendimi daha rahat anlatabilmek adına böyle uzun tutuyorum. Bazı bölümlerini de hızlandırıyorum. Hamurumu da dinlendirmeye aldım. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi maya geldi. Şimdi diğer hamur karışımıyla birleştiriyoruz. Mayanın güzelliğine bakar mısınız? İşte ekmek tariflerinde aradığımız mayalama bu. Bu şekilde olacak ki arkadaşlar ekmeğimiz çok güzel olsun. Mayayı büyük kasenin içerisine koyuyoruz ve o hamurla da birlikte karıştırmaya başlıyoruz. Bütünleşecekler arkadaşlar. Bu tarifle o kadar güzel bir pide elde edeceğiz ki arkadaşlar sonucu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Tıpkı hazırlar gibi oluyor. Fırından alıp geldiğimiz o pide işte o zihninizde canlanan, burnunuza o kokusu gelen pideyi tarif ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz güzelce karıştırdık. Maya ile hamurun birbirine geçmesi çok önemli arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve dinlenmesi için bir kenara alacağım. Ortamınız sıcak olursa daha güzel olur. Üstünü bir bezle de örtebilirsiniz. Daha sonra yaklaşık bir 20-25 dakika kadar sonra tekrar açıyorum ve karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu işlemi 3 kere gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İlkinde gördüğünüz gibi hamuru bütünleştirip kapağını kapatmıştık. Yaklaşık 20-25 dakika sonra tekrar açtık ve karıştırıyoruz. Dıştan içe gelecek şekilde görüyorsunuz videoda da bu şekilde karıştırıyoruz. Bu işlemi yapmak çok önemli arkadaşlar. Ekmeğimizin yani pidemizin içinin o ekmek görüntüsünü elde edebilmek için bu işlemi yapmamız önemli. Bu ölçülerden biz 2 tane pide elde ettik. İsterseniz daha küçük boyutlarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da miktarı azaltabilirsiniz ya da daha çok yapmak istiyorsanız çoğaltabilirsiniz. Karıştırma işleminin ardından kapağını kapattım. Yine 15-20 dakika kadar beklettim. Güzelce mayası geliyor, görüyorsunuz ne kadar kabardığını. Yine dıştan içe doğru karıştırmaya devam ediyorum. Bakın asla elimizi vurmuyoruz, yoğurmuyoruz. Yapılabilecek en kolay pide tarifi bu arkadaşlar. Son olarak kapağını kapatıyoruz ve artık üzerine sürmek için yapacağımız karışımı hazırlamaya başlıyoruz. Dolu dolu 1 yemek kaşığı un, üzerine çok az soğuk su ilave ediyoruz ve pütür kalmayana kadar karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar ekleme yapabilirsiniz ama çeyrek çay bardağından daha az su ekledik arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonra da kaynar su ilave ediyoruz. Pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Ben burada silikon kaşıkla karıştırdım ama siz çırpıcıyla daha rahat karıştırabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine de 1 tatlı kaşığı kadar pekmez ilave ediyorum. Fark etmez, üzüm ya da dut, artık evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Onu da karıştırdıktan sonra artık karışımımız hazır.
Bu çok ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar. Bence bununla mutlaka deneyin. Dilerseniz de üzerine yumurta da sürebilirsiniz pidenizin. Tepsimi aldım, yağlı kağıdı koydum ve üzerine galeta unu serpiyorum. Siz isterseniz irmik kullanabilirsiniz ya da un kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Tezgahıma biraz un koyduktan sonra hamurumu hala karıştırmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz ve tezgaha alıyorum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Yaparken unu yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Eğer istediğiniz kıvamı yakalayamazsanız da su eklemesi yapabilirsiniz hamuru yoğururken. Bu aşamada yapabileceğiniz bir şey kalmaz yani arkadaşlar. Yoğururken kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Bunu hep söylüyorum. Gördüğünüz gibi kaşıkta kalan hamurumuzu da ziyan etmiyoruz. Hemen onu da güzelce alıyoruz ve artık şekil verme işlemine başlayacağız. Hamurun yumuşaklığını, kıvamını ve kabarcıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Tezgahımızı yapacağımız yeri unladığımız için de şu an elimize yapışmıyor. Görüyorsunuz gayet yumuş yumuş, pofuduk bir hamur. Başta da söylemiştim, biz 2 parçaya ayırdık ve 2 pide elde ettik. Dilerseniz daha küçük pidecikler de elde edebilirsiniz. Ama bu miktarlardan tepsi büyüklüğünde pideler elde ediyorsunuz 2 adet. 2 eşit parça elde etmeye çalıştık arkadaşlar. Fark etmez de biri büyük olabilir, biri küçük olabilir. Şimdi şeklini vermeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli dıştan içe doğru bir katlama işlemi gerçekleştirdik. Bakın farkı da belli oluyor zaten. İstediğimiz görüntüyü alabilmek için dediğim gibi içe doğru katlıyoruz ve son olarak bu şekli veriyoruz. Daha sonra da galeta unu koyduğumuz tepsinin üzerine koyuyoruz. İki hamura da çok fazla bastırmadan bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve biraz tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Söylediğim gibi ortamınızın da sıcak olmasına dikkat edin. Bakın daha güzel kabardılar. Şimdi esas şeklini vermeye başlayacağız. Pekmezli karışımla. Pekmezli karışımı elimizde sürüp pidenin üzerine sürüp güzelce şeklini vereceğiz. Söylediğim gibi isterseniz yumurta sürebilirsiniz. İsterseniz de bu karışımı yapabilirsiniz. Ben pekmezli karışımla yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açması çok kolay oluyor. Hamuru açarken kabarıklıklarını görebiliyorsunuz buradan. Hamur çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Çok iyi bir hamurumuz var. İstediğimiz şekli parmak uçlarımızla kolaylıkla verebiliyoruz. Hala kabarıklıklar gözüküyor. Şimdi pideye istediğimiz şekli vermeye başladık. Parmak ucuyla biraz bastırarak arkadaşlar istediğimiz şekli verebiliriz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz bol bol da pekmezli karışımdan döktük. Onu sürerseniz açma işlemini daha kolay gerçekleştirirsiniz. Bu arada bu işlemi yaparken bir yandan da fırınımızı 220 derecede açtık arkadaşlar. Üzerine susam ve çörek otu karışımı döktüm. Çok yakışıyor. Ben pidede çok seviyorum. 220 derecede fırın ısınıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi içerisine pişirirken su ilavesi yapın arkadaşlar. Isıya dayanıklı bir kapta su koyabilirsiniz. Az önce gösterdim, bizim fırının kendiliğinden su akıtma özelliği var. Bu yüzden ben ekstra bir kabın içerisinde su koymadım. Bakın pidemiz pişti. Şahane oldular. Nar gibi kızardı. Asla yoğurmadık. Gördüğünüz gibi sadece şekil verdik ki o da çok kolay oldu. Yumuşacık bir hamurdu. Çok güzel mayalandı. Parmak uçlarında kolaylıkla şekil verdik. Görüyorsunuz. Birazdan size içini göstereceğim. Yumuşacık, mis gibi Ramazan pidesi. Deneyenler, yiyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bakın gözenekleri ne kadar güzel. Benim pideye dair anlatacaklarım bu şekildeydi. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.